Merhaba. Bu programı yapmaya başladığımızdan beri düşünüyorum. Acaba her dakika insanların birbirlerine söylediği yalanların sayısı mı daha fazladır yoksa doğruların mı? Doğrusu bilmiyorum. Buna karşı yapılacak bir şey varsa biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Yalanlara karşı gerçeğin tuğlalarıyla gerçeğin duvarını örüyoruz. Hazırsanız yeni tuğlaları duvara koymaya başlayalım. Hepimiz öleceğiz. Evet, hepimiz bir gün öleceğiz ama aynı günde ve bir asteroid çarpması sonucu değil. Konumuz haftanın en çok yürüyen iddialarından biri. Yürüdü çünkü içinde NASA ve güzelinden bir felaket senaryosu var. Deniyor ki Keops piramidi büyüklüğünde bir asteroid 2022 yılında Dünya'ya çarpacak. Bunun filmleri de çok tutuyor. İddiayı Sözcü'de, Takvim'de paylaşmış. Demek ki insanları korkutmaya gelince bazı sahte haberlerin dünya görüşü olmuyormuş. 16 Kasım tarihli haberlerde NASA'nın bu konuda açıklama yaptığı öne sürülüyor. İnternet Haber isimli site ise kademe atlamış ve olayı "Asteroid nereye düşecek?" başlıklı bir habere kadar vardırmış. İşin güzel yanı bu haberin asteroidin nereye çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi diye bitmesi. Neyse, başta dediğim gibi 2009 JF1 isimli asteroidin 2022 yılında Dünya'ya çarpacağı iddiası doğru değil. Bu tür şeylerin simülasyonu yapılabiliyor. Bu asteroid Dünya'ya en yakın konumda olduğunda bile bizden 13 milyon kilometre uzakta olacak. Yani Ay'la aramızdaki mesafeden 33 kat daha uzaktan geçecek. Haberlerin kaynağı olarak gösterilen NASA ne demiş? İnternet sitesine göre asteroidin 2022 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali Torino etki tehlike ölçeğine göre 0. Ayrıca göktaşının büyüklüğünün Mısır'daki Keops piramidi kadar olduğu iddiası da yanlış. Keops 146 metre. Asteroidin çapı ise sadece 13 metre. Piramitten çok kamyon boyutunda diyebiliriz ve 25 metrenin altındaki göktaşları atmosfere girdiğinde yeryüzüne ulaşamadan yanıyor. Sosyal medyada son dönemde yeniden yaygınlaşan bir video var. Samsung telefonların bataryalarında gizli bir dinleme sistemi olduğu iddia ediliyor. Videoda telefonun bataryasının etrafındaki bandı söken kişi çeşitli devletlerin telefon sahiplerini bu çiple dinlediğini öne sürüyor. Aynı iddia farklı bir videoyla 2015'te de paylaşılmıştı. Bu videoda da bataryadan sökülen bir parçanın dinleme cihazı olduğu iddia ediliyordu. Sizlere açıklamak istiyoruz. Bilindiği üzere Samsung telefonlarında gizlenmiş olan gizli dinleme cihazı tespit edilmiştir. Sizlere uygulamalı olarak gösteriyorum. Gizli düzenek batarya cihazına bir çipe yerleştirilmiş. Takip ediyorlar. Herkesi uyarıyorum. İddia doğru değil. Dinleyici olduğu iddia edilen parça kısa adı NFC olan Near Field Communication. Esas fonksiyonu ise yakın mesafeden veri transferi sağlamak. Aynı özelliğe sahip telefonlar arasında maksimum 10 cm mesafede veri transferi yapılabiliyor. Günümüzde daha çok mobil ödemelerde kendisiyle karşılaşıyoruz. Yakın mesafedeki cihazlara telefon numarası, fotoğraf veya konum göndermek için de kullanılabiliyor. NFC teknolojisinin veri güvenliği konusunda tartışmalar yok değil ama bu parçayla yabancı devletlerin sizi dinlemesi için 10 santim yanınıza gelmeleri gerekiyor. Bu durumda da kulaklarını uzatmaları zaten yeterli. Veri güvenliği konularında biraz şüpheci olmakta sakınca yok ama önce o bilgiyi verenden şüphelenmemiz lazım ki şüphelendiğimize değsin. Koltuk kelimesinin siyasetteki en yaygın kelimelerden biri olması boşuna değil. Devlet adamlarının, siyasetçilerin ve bürokratların görüşmelerinde ne konuştukları kadar nasıl oturdukları da takip edilir. Kim oturduğu, kim ayakta kaldığı, kimin koltuğu daha güzel, bunlar siyasette hep mühim konular. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta bir oturamama tartışması başlattı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın 13 Kasım'daki görüşmesinde odada bulunan birçok kişi otururken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayakta kaldı. Yorum olarak da Amerikalı senatör bacak üstüne atarak otururken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayakta bekledi deniyor.
Oda TV'de yer alan Erdoğan'ın karşısında tepki çeken oturuş başlıklı haberde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın bacak üstüne atmasına dikkat çekilirken Çavuşoğlu'nun da ayakta kalan tek isim olduğu belirtiliyor. Kusura bakmayın, biraz klişe bir tavsiye gibi görünecek ama gerçekten olaylara bazen başka açılardan da bakmak lazım. Mesela bu açılardan. Bu taraftan bakınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da ayakta durduğu görülebiliyor. Ayrıca Çavuşoğlu ve Pompeo'nun görüşmenin sadece bir bölümünde ayakta durduğu, sonrasında heyetle birlikte oturdukları da görülebiliyor. Bu görselin kategorisi bağlamından koparma. Sıradaki haberimiz Atatürk'le ilgili. Bu defa sevimli bir iddia. Küçük bir tüyo. Eğer internetin herhangi bir yerinde Atatürk'ün hiç görmediğiniz fotoğrafları diye bir başlık görürseniz bizden tavsiye, hiç boşuna tıklamayın. Atatürk'ün hiç görülmemiş bir fotoğrafı kalmış olma olasılığı yok denecek kadar az. Mesela bu fotoğraf. İnternette en yüksek tıklama getiren ögelerden biri kedi ise diğeri herhalde Atatürk'tür. İkisinin birlikte fotoğrafı olacak ve biz onu bu yıla kadar görmemiş olacağız. Mümkün mü? Fotoğraf 25 Temmuz 1935'te İstanbul, Florya'da çekilmiş ve Atatürk'ü tek başına dinlenirken gösteriyor. İnternette çeşitli kaynaklarda bulunabilen fotoğrafın orijinaline Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Henri Benazös'ün arşivinden ulaşılabiliyor. Kedi kendi orijinal fotoğrafında ne yapıyordu derseniz onu şu an için bilemiyoruz. Suriyeli haberi olmadan bize yalan söylediler olmaz. Onun için haftanın Suriyeliler sorusuna ve cevabına geçelim. Suriyeli öğrenciler lise denklik belgesiyle Türkiye'deki üniversitelere başvurabiliyor mu? Sosyal medyada paylaşılan ve bize ihbar olarak gönderilen bir gönderiye göre evet. Buna göre lise denklik belgesini de Gaziantep'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti veriyor. Doğru değil. Neden değil? Çünkü denklik verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na ait ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere başvurması için lise denklik belgesi yeterli değil. YÖK'ün yaptığı yabancı uyruklu öğrenci sınavına girmeleri ve üniversitelerin koyduğu kriterleri karşılamaları gerekiyor. Geçici hükümete gelince yalnızca onaylı olmayan diplomaları onaylama yetkisine sahip ama o hükümet de Gaziantep'te kurulmadı. Gaziantep valisinden edindiğimiz bilgiye göre geçici hükümetin Gaziantep'te yalnızca bir ofisi var. CHP'nin yönettiği belediyeleri hedef alan bir haber olacak da doğru mu değil mi diye bakmadan Melih Gökçek retweetlemeyecek. Mümkün mü? Bu kaçıncı? Twitter'da 8 Kasım'da paylaşılan, bize de ihbar olarak gönderilen bu görsele göre İSKİ'ye ait rögar kapaklarından birinde Allah yazıyor. İddia bu haliyle Twitter'da kendi yolunu buluyor. Oradan Facebook'a sıçrıyor. Ama asıl patlamasını 12 Kasım'da Melih Gökçek'in desteğini alınca yapıyor. Konunun vurgu yapılan bölümü tabii ki kapakların Ekrem İmamoğlu zamanında takıldığı iddiası. Önce o kısmı halledelim. Kapaklar 2006 yılında üretilmiş. Üstlerindeki sembol ise Mert Döküm isimli üretici firmanın baş harfleriyle tasarlanmış bir amblem. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Mert Döküm'e ulaştık. Kapakların o tarihte bir defaya mahsus üretildiğini, cıvata başlarına firmanın kısaltması olarak MD harfleri konduğunu, ancak gelen şikayetler üzerine bu sembolden vazgeçildiğini öğrendik. İddiaların daha önce de gündeme geldiğini söylediği yetkililer 2017 yılında konuyu meclise taşımışlar ve gerekli açıklamaları yapmışlar. Buyurun, bu da rögar kapaklarında kullanılan yeni logo. İddiada geçen şirket sembolünü Arapça Allah yazısına benzetme durumuna da verilen bir ad var. Sembol, cisim ya da nesneleri aslında olmadığı başka bir şeyi özdeşleştirme durumuna pareidolia diyoruz. Bu durumu Allah yazan domatesten de hatırlarsınız. Ayrıca eskiden her yerde orak çekiç arayanlar şimdi uygunsuz yerlerde Allah yazısı ve kutsal sembol arıyor diyebilir miyiz dersek çok yanlış olmaz. Eskinin son dakika ve flash haberlerini hatırlarsınız. Çoğunlukla gerçekten bir son dakika haberi olduğunda o ibareyi görüyorduk. Sonra yavaş yavaş her şey bir son dakika, bir flash haber haline almaya başladı. Bugün artık karşımıza çıkan haberlerin çok büyük bir kısmı flash olarak sunuluyor. Abartılı başlıklar, parlatılmış sıfatlar ve sonunda ortaya çıktığı, öğrenildiği gibi kısa yolcu muğlak çıkarımlar. Çoğu zaman bu linklere tıklamıyor olabiliriz. Ancak o bilgi zihnimizde yer ediyor. Bu yanlış bilgi tortuları görüşlerimizle uyumluysa yargılarımız pekişiyor. Biri görüşlerimize karşı çıktığında ise ona yanıt verirken yanlış bilgilerden oluşan bu tortuya başvurabiliyoruz. Bana olmaz demeyin. Herkes bu tuzağa düşüyor. Gazetecilik değişiyor. Haber alma yöntemlerimiz değişiyor. Galiba okur olarak biz de değişmek, hem haberleri hem de kendimizi daha fazla kontrol etmek durumundayız.
Bize yalan söyledilerden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine birlikteyiz. Hoşça kalın.